Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından ons altın ve gram altınla ilgili teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve aşağıya değerli yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayalım. İlk olarak Türkiye'de dün yurt içerisinde veri akışı sakindi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanan menkul kıymet istatistiklerine baktığımızda 3 Aralık haftasında 162,1 milyon dolarlık hisse satışının gerçekleştirildiği görülürken yabancıların ayrıca tahvil piyasalarından 12,4 milyon dolarlık da şirket borçlanma senetlerinden de 7,5 milyon dolarlık çıkış gerçekleştirdiklerini gördük. Merkez Bankası'nın dün açıklanan rezervlerinde brüt rezervlerin 124,1 milyon dolara gerilediği görülürken net rezervlerin ise 22,5 milyar dolar, toplam swapların da 60,4 milyar dolar swap yükümlülüğü dışında bırakıldığında, yani asıl rezervlerin negatif bölgede eksi 37,9 milyar dolara gerilediğini gördük. Yabancıların Türk bankaları ile yaptığı swap miktarı geçen hafta 2 milyar dolar azalarak 2,9 milyar dolara inerken Mart ayında 24 milyar dolar olan rakam Eylül ayında 13,5 milyar dolar, bu hafta ise 2,9 milyar dolar azalış gösterdi. Swap anlaşmaların azalması özellikle kısa vadede yurt içerisinde döviz ihtiyacının artmasına sebep olacağını düşünüyorum. Bu da kurdaki yükseliş eğiliminin henüz bitmediğini bizlere gösteriyor. Dün yayınlanan verilerde yine gördük ki dolarizasyon oranı %62,2'ye çıkmış durumda. Yani vatandaşlar bankalarda tuttukları paraların %62,2'si döviz tarafında bulunurken sadece 37,8'lik kısmı Türk lirası şeklinde tutmayı tercih ediyor. Bu da döviz talebinin çok yüksek olduğu anlamına geliyor. Dövizde düşüncem değişmezken küresel bazda dolar endeksinin de artmasıyla yeni tarihi zirveleri bekliyorum. Borsa İstanbul Yüz Endeksi dün günü %1,34'lük değer kazancıyla 2031 seviyesinden tamamlarken toplam işlem hacmimiz ise 51,2 milyar Türk lirası seviyesinde gerçekleşti. Borsanın dün yeni bir rekor kırdığını görürken sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran sektör %6,25 ile ulaştırma sektörü olurken en çok gerileyen sektör ise %2,12 ile turizm sektörü oldu. Bugün yurt içerisinde veri akışı sakin. Borsa İstanbul Yüz Endeksinde kritik seviye olan bugün 1984 seviyesi olduğunu da söylemek isterim. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece yükseliş eğilimine ve yeni rekorları kırmayı sürdüreceğini düşünüyorum. 1984 seviyesinin kırılması halinde düşüşlerin yaşanabileceğini ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek enflasyon verisi sonrasında piyasalarda özellikle kur tarafında volatilitenin artacağını düşünüyorum. Arkadaşlar, ons altın ve gram altın teknik analizlerimi, detaylı analizlerimi videonun son kısmında bulabilirsiniz. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise dün Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan haftalık işsizlik maaşına başvuranların sayısı 184 bin kişiyle 52 yılın en düşük seviyesine geriledi. Beklentiler haftalık işsizlik maaşına başvuranların sayısının 218 bin kişi olacağı yönünde olurken Amerika Birleşik Devletleri'nde istihdam cephesinde toparlanma son hızda devam ederken gelen verilerin etkisiyle dolar endeksinde ve
Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş eğiliminin de yaşandığını gördük. Gelen verilerin ardından Fed'in haftaya yapacağı toplantıda tapering'i artırma ihtimali neredeyse kesinleşti gibi. Ayrıca açıklanacak projeksiyonlarda da faiz artırımı tarihini öne çekmesini bekliyorum. Bu küresel bazda dolara değer kazandıracak bir gelişme olacakken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın yaptığı açıklamalarda enflasyondaki yükselişin bir süre devam edeceğini ancak daha sonra azalacağının işaretlerini görmeye başladıklarını ifade ederken bugün açıklanacak olan enflasyon verisinin kısmen enerji ve ikinci el araç fiyatlarındaki artışlar nedeniyle yine yüksek gelmesinin beklediğinin de altını çizmek isterim. Biden, doğalgaz fiyatlarının bu hafta Kasım ayı ortalamalarına göre %25'ten fazla düştüğüne dikkat çekerken son haftalarda ikinci el araç fiyatlarında da düşüşün görülmeye başlandığını, bunun gelecek aylarda Amerikalılar için daha düşük fiyatlara dönüşeceğini ifade ederken, Amerika Birleşik Devletleri'nde Temsilciler Meclisi'nin ardından Senato'da 28,9 trilyon dolar olan federal borçlanma limitinin basit çoğunlukla artırılabileceğinin yolu açılsa da yasa tasarısının 35'e karşı 59 oyla kabul edildiğini gördük. Tasarı çarşamba günü Temsilciler Meclisi'nden 212 oya karşın 222 oyla geçmişti ve Amerika Birleşik Devletleri borsaları bu gelişmelerin ardından dünü enflasyon endişelerinin ön plana çıkması nedeniyle satıcılı bir seyirde kapanışın gerçekleştiğini gördük. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde kritik enflasyon verileri açıklanacak. TÜFE aylık bazda %0,7 olarak beklenirken yıllık tüketici fiyat endeksinin de 6,2'den 6,8'e yükselineceği bekleniliyor. Euro bölgesi tarafında ise dün Euro bölgesinde veri akışı sakindi. Euro dolar paritesindeki düşüş eğilimi devam ederken dolar endeksinin kuvvetlenmesine paralel bir şekilde paritedeki satış baskısının da sürmesini bekliyorum. Euro, Türk lirasında ise Türk lirasındaki değer kaybı ve risk ortamının artması nedeniyle yeni tarihi zirveleri görmemiz muhtemel. Avrupa borsaları küresel bazda enflasyonist endişelere karşı günü satıcılı bir seyirde tamamlarken bugün Euro bölgesinde sabah saatlerinde Almanya'dan TÜFE verisi açıklanacakken bir yandan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmalarında yakından takip ediyorum. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında bugün açıklanacak özellikle enflasyon verisinin bir miktar etkisini görebiliriz. Genel olarak haftaya gerçekleşecek olan yılın son FED toplantısının da olası şahin FED beklentisinin de şimdiden satın alınmalarının başlandığını söyleyebilirim. Bu nedenle 1765 dolar üzerinde kalıcılığın sağlandığı sürece teknik açıdan pozitif seyir devam edebilir. Yükselişlerde ise şimdilik 1800 dolar seviyelerini ana direnç bölgesi olmayı sürdürürken olası geri çekilmelerde ise 1765 ve 1750 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise gram altında ons altının gün içi fiyatlamalarda etkisi oldukça sınırlı olmayı sürdürürken kur tarafında ise yükseliş hareketlerinin devamını görüyoruz. Kurdaki yukarı yönlü hareketlere bağlı olarak test ettiği zirve seviyesi olan 785 Türk Lirası'na doğru da fiyatlamaların yaşanması olası muhtemel görünüyor. Fakat olası geri çekilmelerde ise 780 Türk Lirası ve 770 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için
Teşekkür ederim.